Gökyüzüne bakan, ateşi bulan, tarımı geliştiren, şehirler kuran insanlığın en eski ortak sorularından biri şuydu: biz neden yaşlanıyoruz? Ve bu sorunun hemen ardından gelen ikinci soru: ölümsüzlük mümkün mü? Aslında yaşlanma günlük hayatın sıradan bir gerçeği gibi görünür. Saçlarımız beyazlar, cildimiz kırışır, gücümüz azalır. Fakat işin derinine indiğimizde bu basit gibi görünen olgunun hem biyolojiyi hem de felsefeyi ilgilendiren inanılmaz karmaşık bir sır olduğunu görürüz. İnsanlar tarih boyunca bu sırra cevap aradı. Antik Mısır'da firavunlar ölümsüzlüğün sırrını ararken piramitler yaptırdı. Mumyalama teknikleri geliştirdi. Onlara göre beden korunursa ruh da yolculuğunu sürdürebilirdi. Çin'de Taoist simyacılar ölümsüzlük iksiri peşindeydi. Avrupa'da Orta Çağ boyunca Gençlik Pınarı efsanesi dilden dile dolaştı. Mitolojilerde de yaşlanmayan, sonsuza dek genç kalan varlıklar vardır. Yunan mitolojisinde tanrılar Olimpos dağında ölümsüz bir yaşam sürerken insanlar kısa ömürlü kaderleriyle baş başa bırakılmıştır. Mezopotamya'nın en eski destanı Gılgamış, ölümsüzlüğü arayan bir kralın hikayesini anlatır. Fakat Gılgamış'ın yolculuğu ölümsüzlüğün insana verilmediğini, onun yerine bilgelik ve miras bırakma arzusunun verildiğini gösterir. Bu örnekler şunu gösteriyor: İnsan var olduğu günden beri yaşlanmayı yalnızca biyolojik bir süreç olarak değil, aynı zamanda varoluşsal bir problem olarak gördü. Çünkü yaşlanma beraberinde kaçınılmaz son olan ölümü getiriyor. Neden yaşlanıyoruz? Bunu anlamak için önce yaşlanma kelimesinin ne anlama geldiğini düşünelim. Yaşlanma sadece saçın beyazlaması ya da gücün azalması değil, hücrelerin, dokuların ve organların zamanla işlev kaybetmesi demektir. Örneğin ciltteki elastik lifler zayıflar, bu yüzden kırışıklık oluşur. Kemikler yoğunluğunu kaybeder, bu yüzden yaşlılarda kırıklar daha sık görülür. Bağışıklık sistemi yavaşlar, bu yüzden yaşlılar hastalıklara karşı daha savunmasızdır. Ama asıl soru şu: neden böyle oluyor? Yani neden doğa hücrelerin sonsuza kadar çalışmasına izin vermiyor? Bu noktada tarih boyunca birçok farklı açıklama üretildi. Orta Çağ'da insanlar yaşlanmayı ruhun bedenden yavaşça çekilmesi olarak yorumladı. Daha sonraları bazı düşünürler yaşlanmayı doğanın denge yasası gibi gördü. Modern bilim ise yaşlanmanın biyolojik mekanizmalarını çözmeye çalışıyor. Ölümsüzlük arayışının toplumsal önemi. Şunu unutmamak gerekir: İnsanların ölümsüzlüğü araması sadece bireysel bir merak değildi. Aynı zamanda toplumları da derinden etkileyen bir arayıştı. Ölümsüzlük fikri dini öğretilere, sanata, edebiyata ve siyasete yön verdi. Örneğin Antik Çin'de imparatorun ölümsüzlük arayışı halk üzerinde siyasi bir güç aracıydı. İmparator ebedi göksel yetkiye sahip olarak görülürdü. Avrupa'da Haçlı seferleri sırasında Gençlik Pınarı'nı bulmak için seferler yapıldığı bile anlatılır. Ölümsüzlüğün mümkün olduğuna dair umut insanları yeni keşiflere sürükledi. Kimyagerler iksirler hazırladı, filozoflar insan doğasını tartıştı. Doktorlar yaşamı uzatacak ilaçlar geliştirmeye çalıştı. Yani aslında ölümsüzlük arayışı bilimin ilerlemesine de dolaylı olarak katkı sundu. Modern dünyada başlangıç noktası. Bugün yaşlanmayı anlamaya çalışırken elimizde çok daha güçlü araçlar var. Mikroskoplar, genetik testler, yapay zeka destekli simülasyonlar. Ama unutmamak gerekir ki bu araçların temelinde binlerce yıl önceki o kadim soru yatıyor: biz neden yaşlanıyoruz? Bu soruya verilecek yanıt sadece insan ömrünü uzatma açısından değil, aynı zamanda varoluşumuzun anlamını kavramak açısından da kritik. Çünkü ölümsüzlük mümkün olsaydı hayatın anlamı değişirdi. Ölümün varlığı insanı değer üretmeye, iz bırakmaya, yaşamı anlamlı kılmaya zorlayan bir gerçek. Dolayısıyla yaşlanma ve ölümsüzlük arayışı sadece biyolojik bir mesele değil, aynı zamanda insanlık tarihinin, felsefenin ve inancın tam merkezinde duran bir konudur. Yaşlanmanın biyolojik mekanizmaları. Yaşlanma sürecini anlamak için mikroskoplarımızı açıp en küçük birim olan hücrelere bakmamız gerekir. Çünkü yaşlanma aslında hücresel düzeyde başlar ve zamanla tüm vücuda yayılır. Hücreler ve bölünme sınırı. İnsan vücudu trilyonlarca hücreden oluşur. Bu hücreler düzenli olarak bölünür, yenilenir ve ömrümüz boyunca bize hizmet eder.
Ancak hücrelerin ömrü sınırsız değildir. 1960'larda bilim insanı Leonard Hayflick hücrelerin laboratuvarda belli bir sayıda bölünebildiğini keşfetti. Bu sınıra Hayflick limiti denir. Ortalama bir insan hücresi yaklaşık 40-60 kez bölünebilir. Sonra durur ve yaşlanma süreci hızlanır. Bu durumun nedeni telomerler adı verilen yapılarla ilgilidir. Telomerler kromozomlarımızın uçlarını koruyan DNA parçalarıdır. Bir kitap düşünün. Telomerler kitabın kapağı gibidir. Kapak olmazsa sayfalar yıpranır, dağılır. Hücreler her bölündüğünde telomerler biraz kısalır. Telomerler tükendiğinde hücre artık bölünemez hale gelir ve yaşlanmış hücre durumuna geçer. DNA hasarı ve onarım. Telomer kısalması tek neden değildir. Hücreler yaşamları boyunca sürekli DNA hasarı ile karşılaşır. Güneşten gelen ultraviyole ışınları, sigara dumanı, yanlış beslenme, stres ve hatta hücrelerin kendi metabolizması sırasında oluşan serbest radikaller DNA'ya zarar verebilir. Normalde hücreler bu hasarı onarır. Fakat zamanla onarım mekanizmaları zayıflar. Sonuç, hücreler hatalı çalışmaya başlar ve yaşlanma belirtileri artar. Serbest radikaller ve oksidatif stres. Serbest radikaller hücrelerde enerji üretimi sırasında ortaya çıkan kararsız moleküllerdir. Bunlar diğer molekülleri çarparak zincirleme hasara yol açabilir. Bu duruma oksidatif stres denir. Oksidatif stres DNA'yı, proteinleri ve hücre zarlarını yıpratır. Bir bakıma serbest radikaller vücudun içinde yavaş yavaş işleyen görünmez bir paslanma süreci gibidir. İşte bu yüzden antioksidanlar yaşlanmaya karşı koruyucu olarak sıkça gündeme gelir. Ancak bilimsel çalışmalar tek başına antioksidanların mucizevi bir çözüm olmadığını göstermiştir. Çünkü yaşlanma sadece oksidatif stresle açıklanamayacak kadar karmaşıktır. Hücresel çöp birikimi. Yaşlanmanın bir diğer nedeni hücrelerin içindeki çöp yönetimi sisteminin zamanla bozulmasıdır. Normalde hücreler işe yaramaz proteinleri ve bozuk parçacıkları temizler. Fakat yaş ilerledikçe bu sistem aksar. Çöpler birikir, hücre fonksiyonu bozulur. Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların bir kısmı bu hücresel çöp birikimi ile ilişkilidir. Bağışıklık sisteminin zayıflaması. Yaşlanma sadece hücrelerde değil, tüm sistemlerde kendini gösterir. Özellikle bağışıklık sistemi yaşlanmadan ciddi şekilde etkilenir. Buna immunosenesans denir. Gençken vücudumuz mikroplarla daha kolay savaşırken yaşlandıkça savunma sistemi yavaşlar. Bu yüzden yaşlılar grip, zatürre veya Covid-19 gibi hastalıklarda daha yüksek risk taşır. Hormonlar ve metabolizma. Yaşlanmayı etkileyen bir diğer faktör de hormonlardır. Örneğin büyüme hormonu ve testosteron seviyeleri yaşla birlikte azalır. Metabolizma yavaşlar, kas kütlesi düşer, yağ dokusu artar. Bunların hepsi yaşlanma sürecine katkı yapar. Epigenetik saat. Son yıllarda bilim insanları yaşlanmayı ölçmek için epigenetik saat kavramını geliştirdi. DNA'mızdaki genler zamanla kimyasal işaretlerle kaplanır. Bu işaretler genlerin açılıp kapanmasını etkiler. Bir insanın epigenetik işaretlerine bakarak biyolojik yaşını tahmin etmek mümkündür. İlginçtir ki bazen biyolojik yaş takvim yaşından farklı çıkar. Sağlıklı yaşayan biri 60 yaşında olsa bile biyolojik olarak 50 yaşında olabilir. Yaşlanma bir hata mı yoksa program mı? Bilim dünyasında hala tartışılan bir konu da şudur. Yaşlanma bir yan ürün müdür yoksa doğa tarafından programlanmış bir süreç midir? Bazı bilim insanlarına göre yaşlanma hücrelerin kusurları biriktirmesinden kaynaklanan kaçınılmaz bir hatadır. Diğerlerine göre ise yaşlanma evrimsel olarak programlanmış bir süreçtir. Çünkü yaşlanan bireylerin yerini genç nesiller alır ve türün devamlılığı sağlanır. Her iki görüşün de güçlü yanları vardır. Ancak kesin olan bir şey var. Yaşlanma biyolojisi onlarca farklı mekanizmanın birbirine bağlandığı dev bir ağdır. Tek bir sebep yoktur. Telomerlerden DNA hasarına, serbest radikallerden hormonlara kadar pek çok etken bir araya gelerek yaşlanmayı oluşturur. Bilimsel araştırmalar ve ölümsüzlük arayışı. İnsanlığın en eski hayallerinden biri ölümsüzlüktür. Antik çağlarda simyacılar hayat iksiri peşinde koşarken günümüzde bilim insanları laboratuvarlarda hücreler, genler ve biyoteknoloji ile bu hayali araştırıyor.
Artık ölümsüzlük masal olmaktan çıkıp ciddi bir bilimsel tartışmaya dönüşmüş durumda. Telomer araştırmaları ve telomeraz enzimi. Yaşlanma araştırmalarının en umut verici alanlarından biri telomerler üzerinde yapılan çalışmalardır. Hatırlarsa telomerler her hücre bölünmesinde kısalıyor ve sonunda hücre ölüyor. Peki telomerleri sürekli koruyabilirsek ne olurdu? 1990'larda bilim insanları telomerleri yeniden uzatabilen bir enzim keşfetti. Telomeraz. Bu enzim aktif olduğunda hücreler ölümsüz gibi davranabiliyordu. Kanser hücrelerinin uzun süre yaşayabilmesinin nedeni de aslında telomerazın aktif kalmasıydı. Bugün pek çok araştırma telomerazı güvenli bir şekilde kullanmanın yollarını arıyor. Amaç hücreleri kanserleşmeden genç tutabilmek. Bu dengeyi sağlamak kolay değil ama gelecekte telomer tedavileri insanların ömrünü uzatabilir. Genetik müdahaleler ve CRISPR teknolojisi. Bir diğer devrim niteliğindeki gelişme CRISPR-Cas9 gen düzenleme teknolojisidir. Bu yöntemle bilim insanları DNA üzerinde adeta bir makas gibi çalışıp genleri kesip yapıştırabiliyor. Yaşlanmayı hızlandıran bazı genler susturulabilir, uzun ömürle ilişkili genler ise güçlendirilebilir. Fareler üzerinde yapılan deneylerde genetik müdahalelerle yaşam süresinin %30-40 oranında uzatıldığı görüldü. Henüz insanlar üzerinde geniş ölçekli denemeler yapılmıyor. Çünkü etik sorunlar ve güvenlik endişeleri var. Ama CRISPR gelecekte genetik gençlik aşısı gibi çözümlerin kapısını aralayabilir. İlaçlar ve moleküller. Bilim dünyası yaşlanmayı yavaşlatabilecek veya tersine çevirebilecek bazı moleküller üzerinde çalışıyor. En çok öne çıkanlardan bazıları. Resveratrol. Kırmızı şarapta bulunan bu bileşik uzun ömür genlerini aktive edebilir. Farelerde olumlu sonuçlar verdi ama insanlarda etkisi sınırlı kaldı. Metformin. Diyabet tedavisinde kullanılan bu ucuz ilaç bazı çalışmalarda yaşlanmayı yavaşlatıcı etki gösterdi. ABD'de geniş kapsamlı insan denemeleri sürüyor. NAD artı takviyeleri. Hücrelerin enerji üretiminde kritik rol oynayan NAD artı seviyesi yaşla azalıyor. Takviye olarak verilen NAD artı öncüleri hücreleri daha genç tutabiliyor. Bu tür ilaçların henüz kesin bir mucize olmadığı açık. Ama yaşlanmayı tıbbi bir problem olarak ele alan gerontoloji bilimi giderek güçleniyor. Yapay organlar ve biyonik vücutlar. Ölümsüzlüğün bir diğer yolu vücudu yedek parçalarla desteklemek olabilir. Günümüzde yapay kalpler, biyonik kollar ve 3D yazıcı ile üretilmiş organlar geliştiriliyor. Araştırmacılar kök hücrelerden laboratuvar ortamında yeni organlar büyütebiliyor. Örneğin karaciğer dokusu veya kalp kası laboratuvarda üretilebiliyor. İleride bir organımız iflas ettiğinde yerine yenisini taktırmak sıradan bir operasyon olabilir. Bu da yaşam süresini büyük ölçüde uzatabilir. Beyin ve bilinç transferi. Ölümsüzlük tartışmalarında en uç noktaya gelen fikirlerden biri de bilinç transferidir. Eğer beynimizin tüm bağlantılarını tarayıp bir bilgisayara aktarabilsek biz dijital ortamda yaşamaya devam edebilir miyiz? Elon Musk'ın Neuralink projesi gibi beyin bilgisayar arayüzleri bu yönde ilk adımlar olabilir. Henüz çok erken aşamada olsa da bazı bilim insanları gelecekte zihnin bilgisayara yüklenmesinin teorik olarak mümkün olduğunu savunuyor. Bu durumda biyolojik bedenimiz yaşlansa da bilincimiz sanal bir dünyada ölümsüz olabilir. Uzay yolculukları için gençlik. Ölümsüzlük araştırmaları sadece dünyada daha uzun yaşamak için değil. İnsanlar Mars'a veya ötesine gitmek isterse yıllarca sürecek yolculuklara dayanacak kadar sağlıklı olmaları gerekir. Bu yüzden NASA ve diğer kurumlar yaşlanmayı yavaşlatma teknolojilerine büyük ilgi gösteriyor. Bilimsel engeller ve etik sorular. Bütün bu çalışmalar heyecan verici olsa da önemli engeller var. Birincisi, yaşlanma çok karmaşık bir süreç. Tek bir ilacın veya yöntemin her şeyi çözmesi zor. İkincisi, güvenlik sorunları büyük. Hücreleri gençleştirmek isterken kanser riskini artırabiliriz. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi etik. Eğer ölümsüzlük mümkün olursa bu teknolojiye kim erişecek? Sadece zenginler mi yoksa tüm insanlık mı? Dünya kaynakları zaten sınırlıyken milyonlarca yıl yaşayan bir nesil ne gibi sorunlara yol açar? Bilim insanlarının çoğu ölümsüzlüğün değil ama sağlıklı yaşam süresinin uzatılmasının daha gerçekçi bir hedef olduğunu düşünüyor.
Yani 120 yaşına kadar genç, dinç ve sağlıklı yaşamak. Felsefi, dini ve geleceğe dair düşünceler. Bilimsel açıdan yaşlanma ve ölümsüzlük tartışmalarını ele aldık. Şimdi biraz daha derine inelim. Ölümsüzlük sadece biyolojik ya da teknolojik bir mesele midir? Yoksa felsefi ve toplumsal yönleri de var mıdır? Ölümün anlamı ve hayatın değeri. Felsefeciler yüzyıllardır ölümün hayatımıza anlam katan bir unsur olduğunu savunurlar. Eğer hiç ölmeseydik yaptığımız seçimlerin aciliyeti, anın kıymeti belki de kaybolurdu. Bir şairin dediği gibi, hayat kısa olduğu için değerlidir. Eğer insanlık ölümsüzlüğü bulsa, hayatın anlamı nasıl değişirdi? Sevdiklerimizi kaybetmeyeceksek, ayrılıklar olmayacaksa, aşk, dostluk ya da fedakarlık aynı duygusal yoğunluğu taşır mıydı? Bazı düşünürler ölümsüzlüğün hayatı sıradanlaştıracağını söylerken, bazıları da ölümsüz bir insanlığın bilgelikte, bilimde ve sanatta sınırsız gelişim gösterebileceğini savunuyor. Dini perspektifler. Birçok dinde ölüm, bu dünyadan öteye geçişin kapısıdır. Sonsuz yaşam fikri, cennet veya yeniden doğuş gibi inançlarla zaten güçlü bir şekilde işlenmiştir. Dolayısıyla biyolojik ölümsüzlük arayışı, bazı dini çevrelerce Tanrı'ya meydan okumak gibi algılanabilir. Öte yandan bazıları insan aklının Allah'ın verdiği bir nimet olduğunu, bu akılla hayatı uzatacak yollar bulmanın da doğal olduğunu savunur. Bu konu gelecekte din ile bilimin daha çok tartışacağı alanlardan biri olmaya aday. Toplumsal sorunlar. Bir de işin pratik tarafı var. Düşünün, milyonlarca yıl yaşayan insanlar olsa dünya kaynakları nasıl paylaşılır? Zaten 8 milyara yaklaşan nüfusla sorunlar yaşanırken hiç kimse ölmezse ne olur? Emeklilik sistemi, aile yapısı, eğitim, hatta devletlerin yönetim biçimleri kökten değişmek zorunda kalırdı. Belki çocuk yapmak bile büyük bir lüks olurdu. Ölümsüzlük insanlara bireysel olarak cazip gelse de toplumsal açıdan ciddi krizler doğurabilir. Geleceğe bakış. Bugün için ölümsüzlük tam anlamıyla mümkün görünmese de bilim insanları insanların 120-150 yaşına kadar sağlıklı yaşamalarını gerçekçi bir hedef olarak görüyor. Yani ölümsüzlük değil ama uzun, kaliteli ve hastalıklardan uzak bir ömür bizi bekleyen en yakın ihtimal. Belki birkaç yüzyıl içinde ölümsüzlüğün kapısını aralayacağız. Belki de insanlık bu hayali hiç gerçekleştirmeyecek. Ama kesin olan bir şey var. İnsanlar merak ettikçe, bilimi geliştirdikçe bu soruların peşini bırakmayacak. Evet arkadaşlar, bu videoda insanlar neden yaşlanıyor, ölümsüzlük mümkün mü sorusunu tarihsel, biyolojik, bilimsel ve felsefi yönleriyle inceledik. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce insanlık bir gün ölümsüzlüğü başarabilecek mi? Yoksa ölüm hayatın ayrılmaz bir parçası mı? Düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşın. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.